Birazdan Hollanda'da hangi alışveriş sitelerine güvenilir, bir ürünün en ucuzu hangi siteden bulunur, en iyi alışveriş sonrası desteği veren siteler hangileri, Hollanda dışından alışveriş yapabildiğim siteler neler gibi sorulara kendi deneyimlerim ve araştırmalarım doğrultusunda cevap vereceğim. Merhaba, ben Koray Küpe. Bu videoda Hollanda'daki online alışveriş sitelerinden bahsedeceğim ve dikkat etmeniz gereken bazı önemli ipuçları vereceğim. Yıllardan beri internetten sıklıkla alışveriş yapıyorum. Gerekli gereksiz onlarca siteden yüzlerce ürün aldım. Bu durum tabii Hollanda'ya taşındığımda da değişmedi. Hele ki pandemi döneminde haftada 2-3 kez kargo gelir oldu. Hatta geçen hafta bisikletle giderken birisi "Koray selam" diye bağırdı. Bir baktım DHL kuryesi. Öncelikle Hollanda'daki en büyük sitelerden bahsedelim. Bol.com. Hollanda'da yaşıyorsanız bu siteyi duymamanız zaten imkansız. Adı üstünde bol bol ürün bulabileceğiniz bir pazar yeri. Türkiye'deki Hepsi Burada gibi hem kendi sattığı ürünler var hem de alt satıcıların sattığı ürünler. 1999 yılında bir Alman şirketler grubu tarafından kurulan Bol.com, 2012'de Hollandalı bir şirket tarafından satın alınmış. Sitede 20 euro üzeri kargo ücretsiz. Alt limitin düşük olması avantajlı, fakat özellikle ucuz ürünlerde kargo ücretini ürün fiyatına ekledikleri dikkatimi çekti. Dikkat etmeniz gereken diğer bir şey ürünün satıcısı. Bazen bir ürün birden fazla satıcı tarafından satılabiliyor. Önceliğiniz satıcısı Bol.com olan ürünler olsun. İstediğiniz ürün Bol.com tarafından satılmıyorsa satıcının müşteri puanlarını kontrol edin. Ayrıca satıcının ismini aratın ve fiziksel bir mağazası olup olmadığını da kontrol edin. Tercihen fiziksel mağazası olan satıcılardan alışveriş yapın. Satıcının Duiswinkel'a kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. Duiswinkel'ın ne olduğundan videonun devamında bahsedeceğim. Bazen satıcıların kendi siteleri de olabiliyor. Orayı da kontrol edebilirsiniz. Fakat ben yine de siparişi Bol.com üzerinden vermenizi tavsiye ederim. Tüm ürünlerde 30 gün iade hakkınız var. İade süreci oldukça kolay. Bir form dolduruyorsunuz ve size verilen barkod ile ürünü kargo firmasına teslim ediyorsunuz. Bol.com'un Select adında ücretli bir hizmeti daha var. Eğer bu siteden sıkça alışveriş yapıyorsanız yılda yaklaşık 10 euro ödeyerek Select abonesi olabilir. Ürün fiyatı ne olursa olsun kargo ücretinden muaf olabilir. Bazı seçili ürünleri indirimli alabilir. Select işaretli ürünlerde iade yaparken paketin evinizden alınması hizmetinden yararlanabilirsiniz. Yine Select işaretli ürünlerde adresinize bağlı olmakla birlikte pazar günü ya da akşam geç saate ücretsiz teslimat seçeneği de bulunuyor. Sitenin arayüzü ve mobil uygulaması kullanıcı deneyimi açısından oldukça başarılı diyebilirim. Hollanda'da marketlerde, kırtasiyelerde hediye çeki bölümü görmüşsünüzdür. Bol.com hediye çeki de kasalara yakın bir yerde oluyor. Bazı işyerleri doğum günlerinde Bol.com hediye çeki verebiliyor. Örneğin benim şirketim doğum günümde ufak bir hediye çeki verdi. Siz de özel bir günde arkadaşınıza ne alacağınızdan emin değilseniz Bol.com hediye çeki alın, ne istiyorsa kendi seçsin. Ödeme yöntemi olarak ideal, yani Hollanda banka kartlarıyla ödeme yapabildiğiniz ortak bir sistem, kredi kartı, hediye çeki ve 14 gün içinde sonradan ödeme seçenekleri var. Fakat bu sonradan ödeme bazı ürünlerde geçerli olmayabiliyor. Özellikle iPhone gibi böyle pahalı ürünlerde. Birazdan bundan da detaylı bahsedeceğim. Bol.com sosyal medyada esprili ve samimi bir strateji yürütüyor. Canlı destekten ya da sosyal medya hesaplarından sorunuza kısa sürede cevap alabiliyorsunuz. Az önce baktığımda bu siteden ilk siparişimi Kasım 2017'de verdiğimi gördüm. Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 50 tane siparişim olmuş. Genel olarak birçoğunda hiç sorun yaşamasam da bir keresinde tıraş bıçağı yerine alakasız bir kitap göndermişlerdi. İletişime geçtiğimde kitapla tıraş olamazsınız, hemen geri gönderin, doğru ürünü gönderelim gibi bir şeyler söylediler. Tabii uğraş dur, kargoya geri gönder ürünü falan derken biraz zaman kaybı oluyor açıkçası. Geçen ayda aldığım çocuk bisikleti koltuğunu da vaat ettikleri gibi ertesi gün gönderemediler. Bana da acil lazımdı ve mecburen siparişi iptal edip başka yerden aldım. Fakat 4-5 gün sonra yine de ürün geldi ve müşteri hizmetlerinin dediği gibi ürün teslim almadım. Kısacası 50 siparişin sadece ikisinde sorun yaşadım. Amazon.nl. 2014 yılında açılan Amazon Hollanda, 2020'ye kadar sadece Amazon Kindle ve e-kitap satışı yapıyordu. 2020'de platformu partner satıcılara da açarak pazara hızlı bir giriş yaptılar. İlk açıldığı dönemde ürün sayısı çok kısıtlıydı, fakat bugünlerde aradığım birçok ürünü bulabiliyorum. Üstelik bayağı da rekabetçi fiyatlarla. Amazon'u öve öve bitiremeyebilirim. 8 ay kullandığım ve kızımın yanlışlıkla düşürüp kırdığı 150 euroluk Logi Circle güvenlik kamerasını kendi aparatına bağlı olduğu halde yere düşürüp kırıldığı için geri alıp paramı iade ettiler. Yine ondan önce çocuk odası için kullandığım başka bir kamera daha vardı. Yaşadığım bir sorun nedeniyle iletişime geçtim ve ürünün yenisini gönderdiler. Eski ürünü de geri almadılar.
Aynı Bol.com'un Select'i gibi Amazon'un da Prime aboneliği bulunuyor. Amazon NL için aylık 3 euro gibi bir ücreti var. Bu fiyata Hollanda ve Belçika'ya sınırsız ücretsiz teslimat, Prime Video, oyun ve fotoğraf depolama servisleri dahil. Bunun dışında Amazon D başta olmak üzere Avrupa'daki tüm Amazonlardan sipariş verebiliyorsunuz. Her birinin ürün yelpazesi ve fiyat skalası farklı. Yalnız bazı ürünler Hollanda'ya teslim edilmeyebiliyor ya da cüzi bir kargo ücreti ödemeniz gerekiyor. Benim şimdiye kadar Amazon Fransa, İngiltere ve Almanya'dan siparişlerim oldu. Amazon D'de de 2 ay önce ilginç bir şey oldu. Kendi siparişlerim geldi ama beklemediğim bir kargo daha geldi. Eve gelip açtığımda içinde lüks bir kutu çikolata gördüm. Önce anlam veremedim, sonra kutunun arkasına baktım, başka bir adres ve isim gördüm. Daha sonra Amazon'la iletişime geçtim. Dedim ki böyle bir şey oldu ama ben bunu geri göndermekle uğraşmak istemiyorum, bu sizin hatanız. Tamam dediler, afiyet olsun, sizde kalabilir. Hiçbir problem yaşatmadılar. Çikolatayı da yemiş oldum. Aslında içinde meyan kökü olan bir çikolataydı. Normalde tadını hiç sevmem fakat bedava mal baldan tatlıdır demişler. Coolblue. Rotterdam merkezli, Hollanda geneli 4 büyük 6 küçük çaplı fiziksel mağazası da bulunan teknoloji odaklı bir alışveriş sitesi. Bu mağazalarda sınırlı sayıda ürünü görebilir ve satın alabilir, geri kalan ürünler için online sipariş verebilirsiniz. İsterseniz mağazadan da teslim almayı seçebilirsiniz. Mağazadan iade yapma imkanı çok iyi fakat fiyatların pek rekabetçi olduğunu söyleyemeyeceğim. Buna rağmen sitelerinde ürünlerle ilgili güzel değerlendirmeler ve kullanıcı yorumları bulabilirsiniz. Ayrıca 23.59'a kadar verdiğiniz siparişler ertesi gün elinizde oluyor. Bazen yakın mesafeler için bisikletle kendi kuryeleri de teslimat yapıyor. Ödeme yöntemi olarak ideal, kredi kartı ve Apple Pay seçenekleri mevcut. Coolblue, Hollanda'nın donanım haberi diyebileceğim Tweakers tarafından 2019 ve 2020'nin en iyi web mağazası seçilmiş. Bu siteden 3 ürün almıştım. Birinden memnun kalmadığım için mağazadan iade ettim, hiçbir sorun yaşamadım. Diğerleri de bir gün içinde sorunsuz teslim edildi. Wehkamp. Şirketin kökü 1950'lere dayanıyor. O zamanlar radyo ve dergiler üzerinden reklam yayınlayarak posta yoluyla sipariş alıyorlarmış. Adamlar ben daha dünyada yokken 1985'te telefonla sesli komut sistemi üzerinden sipariş almaya başlamışlar. Web işine de 1995 yılında girmişler. Kurucusu Hollandalı olmasına rağmen şirket sonradan İngilizlerin eline geçmiş. Ne kadar büyük bir müşteri veri tabanı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hollanda nüfusunun %48'i Wehkamp'tan alışveriş yapıyormuş. Sitede ideal, kredi kartı, Apple Pay ve Tinka üzerinden taksitlendirme ile ödeme yapılabiliyor. Bu siteden sadece bir siparişim oldu ve hiçbir sorun yaşamadım. Zalando. Berlin merkezli firma 17 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu ülkelerden biri de Hollanda. Ağırlıklı olarak giyim, aksesuar ve kişisel bakım ürünleri var. Bu sitede ilginç bir şekilde ikinci el giyim ürünleri de satıldığını gördüm. Normalde hiç bana göre değil ama meraklısı varsa bir göz atabilir. Ücretsiz kargo ve 100 güne kadar ücretsiz iade imkanının yanında 2 hafta sonra ödeme seçeneği, ideal, kredi kartı ve PayPal ödeme seçenekleri mevcut. MediaMarkt, Hollanda'nın gururu. Teknoloji mağazası denilince akla ilk gelen mağaza MediaMarkt. Hollanda geneli 50 mağaza, haftanın 7 günü teslimat, 100 gün içinde ücretsiz iade ve saat 14'e kadarki siparişlerin aynı gün teslimatı gibi muhteşem ayrıcalıklar sunuyor. Sık sık kampanyalar oluyor, takip etmekte fayda var. Bir de outlet bölümü var. Ufak tefek kusuru olan ya da iade edilmiş ürünleri indirimli satın alabiliyorsunuz. Siteye üye olarak MediaMarkt Club'a ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Üyelere özel indirimler, mağazadan yapılan siparişin dijital kopyası ve diğer bazı ayrıcalıklara ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. Mağazadan aldığınız bir ürünü eğer o an MediaMarkt Club kartınızı göstermeden aldıysanız fişin üzerindeki bazı bilgileri web sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak kendi hesabınıza kaydedebiliyorsunuz. Peki bunun faydası ne? Hem faturayı kaybetseniz de site üzerinde kaydı durmuş oluyor hem de harcamanıza göre verilen bir kampanya falan varsa her siparişi Club karta kaydettirmek faydalı oluyor. MediaMarkt'ın güzel bir yanı da ürününüzle ilgili sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerine faturasıyla birlikte gidiyorsunuz. Birçok üründe direkt yenisini veriyorlar ya da o ürün stokta yoksa hediye çeki veriyorlar. 2 kere başıma geldi. 2 defa 1-1,5 sene kullandığım kettle'da kapaktaki bir sorun nedeniyle hediye çeki aldım. Onunla da yeni bir kettle aldım. 2 senede onun garantisi var. Sanırım hayatımın sonuna kadar bir daha kettle'a para vermeyeceğim. Fonk.nl. Bu sene alışveriş ödüllerinde yaşam kategorisinde en iyi online mağaza ödülünü alan Fonk'ta 40 euro üzeri siparişler ücretsiz gönderiliyor ve ek bir ücretli akşam teslimatla mümkün. Ürün yelpazesini 2 aya benzer şekilde ev ve yaşam olarak özetleyebiliriz. Standart ödeme seçeneklerinin yanında Afterpay seçeneği de mevcut. Frank.nl. İçerik olarak Fonk'un biraz daha kapsamlısı diyebiliriz buna. Sitenin arayüzü çok hoş.
30 euro üzeri ücretsiz kargo ve ücretsiz iade imkanlarının yanında Klarna ile sonradan ödeme seçeneği de mevcut. Holland Bike Shop, bisiklet ve bisiklet aksesuarları için alışveriş yaptığım bir site. Taksitle bisiklet satın alınabilen nadir sitelerden biri olduğu için ilk sıfır bisikletimi alırken burayı tercih etmiştim. Intertoys.nl, fiziksel mağazaları da olan ve geçtiğimiz sene iflas edip birçok mağazasını kapatan fakat başka bir yatırımcı tarafından satın alınıp küçülerek hayatını sürdürmeye devam eden Hollanda'nın en meşhur oyuncakçısı. PlayStation dahil her türlü oyuncağı bulabileceğiniz bir yer. İnternetten sipariş verip mağazadan teslim alma imkanı da var. Oyuncak demişken yine fiziksel mağazaları da olan Toy Champ'a da göz atabilirsiniz. Ya da sadece online satış yapan fakat bolca çeşit bulabileceğiniz ve üstelik peşin fiyatına 3 taksit yaptırabileceğiniz bir sitede internettoys.com. Bu site Tom isimli bir firmaya ait ve gruba ait başka web siteleri de var. Expert.nl ve bss.nl elektronik alışverişlerinde tercih edilebilecek fiziksel mağazaları da bulunan güvenilir yerlerden birkaçı. Plane.nl en büyük online eczanelerden biri. 35 euro üzeri ücretsiz kargo ve Afterpay ile sonradan ödeme imkanı var. Bir diğer tercih ettiğim online eczane ise The Online Drugist. About You, 1000'den fazla seçkin giyim markasını bulabileceğiniz Almanya merkezli bir alışveriş sitesi. The Bake-Off, 1870 yılında kurulan lüks ürünler bulabileceğiniz Boyner'in konseptine benzer bir mağazalar zinciri. Hollanda genelinde 7 mağazası var. Gerçekten lüks marka alışverişinde ve satış sonrası hizmette çok iyiler. Blocker.nl, Blocker normalde ev ihtiyaçlarınızı falan bulabileceğiniz bir mağaza. Fakat internet sitesinde 3. parti satıcıların da ürünlerini satıyorlar. Açıkçası genelde ürünleri kendileri doğrudan satmadığı için ben pek tercih etmiyorum ama mağazalarından çok kez alışveriş yapmışlığım var. Süpermarketlerin eve teslimat yapan web siteleri var. Albertine, Jumbo ve Plus bunlardan başlıcaları. Eczane ürünleri ve hatta daha fazlasını bulabileceğiniz Atos ve Kruidvat'ın da internet siteleri var. Kozmetikte Douglas, Issey Paris XL, Kiko tercih edilebilecek yerlerden. Buraya kadar video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim diğer sitelere. Türkiye'den de alışık olduğumuz H&M, Zara, Mango, Decathlon ve Ikea'nın online mağazaları var. Kitap, dergi, kırtasiye malzemeleri, tebrik kartları gibi şeyler için Primera ve Bruna. Ev ve yaşam ürünleri için Zenos, Kasa, Von Express, Lehenbacher ve Quantum. Ucuz konseptli tekstil ve ıvır zıvır alışverişi için Zeyman. Isıtma, sıhhi tesisat ve tamir işleriyle ilgili şeyler için Warmte Service. Uygun fiyatlı ayakkabı seçenekleri için Van Haren. Akıllı ev ürünleri için Think&Nl ve Bomitica. Bahçe ürünleri için Topi.nl. Ben buradan bir ısıtıcı almıştım balkona. Önce yanlış bir model gönderdiler. Daha sonra iletişime geçtim. Hatta yorum yazdım. Doğru modeli gönderdiler. Bir de üstüne özür mektubu gönderdiler. Yanında da ufak bir çikolatayla benden yorumumu, güncellememi ve gerçekten içten özür dilediklerini söylediler. Her firma hata yapabiliyor ama keşke her firma bunlar gibi olsa. 1970'lerde ilk şubesi açılan ev ve yemek pişirme ürünleri bulabileceğiniz bir sitede dillekamile.nl. Hollanda genelinde birçok mağazası var ve tüm ürünleri plastik içermeyen doğal ham maddelerden yapılıyor. Hollanda'nın ucuzluk marketlerinden Lidl'ın web sitesinde sadece web sitesinde satılan bazı özel ve güzel ürünler olabiliyor. Kendi markalı ürünleri ağırlıklı olsa da bilindik markalarda da uygun fiyatlar olabiliyor. iBoot.com. Her gün birkaç ürün çok uygun fiyatlarla siteye ekleniyor. Eskiden bu tarz siteler Türkiye'de de yaygındı. Şimdi pek kalmadı diye biliyorum. Az ürün var ama fiyatlar bayağı uygun. Praxis, Hamma, Hornbach ve Carvey buranın meşhur yapı marketleri. İnternet sitelerinden tüm ürün çeşitlerine ulaşabilirsiniz. El işi ve hobi malzemeleri için Pipos. Olur da kombi almanız gerekirse svtotal.nl. Yalnız bu sitede taksit falan yok. Maalesef kombi gibi pahalı bir ürün için peşin ödeme yapmak zorundasınız. Çocuğu olanlar için Baby Dump, Van Aston, Prenatal, Baby Park, bebek ve çocuk ürünleri bulabileceğiniz mağazalar. Apple ürünleri için Apple yetkili servisi ve satıcısı da olan amek.nl. Banyo ürünleri için Badkamerwinkel.nl. Fotoğrafçılık ve kamera ürünleri için Camera New, Camera Express ve Digimax.nl. Benim her üçünden de siparişim oldu. Camera New 3 günde temin edilecek bir ürünü bayağı bir geciktirdi. Fakat diğer ürünler sorunsuz geldi. Camera Express ise satın aldığım ürünü ertesi gün başarıyla teslim etti. Fiziksel mağazaları da var bunların. Alanında lider mağazalardan biri. Digimax ise sitesinde diğerlerine nazaran daha az ürün bulunduruyor fakat satış sonrası desteğinden bayağı memnun kaldım. Outdoor giyim ürünleri için bever.nl ve telefon aksesuarları için gsmpunt.nl. İkinci el alım satım işleri için tek adres markplus.com.
Burası aynı sahibinden.com gibi ister birebir görüşerek ister tamamen online olarak alım satım yapabileceğiniz bir site. Hiç ürün almadım ama buraya taşındığımdan beri bayağı ürün sattım. Bazı alıcılar da Türk'tü üstelik. Sabit bir fiyat yazabileceğiniz gibi ürünü teklif usulü de satabiliyorsunuz. Türkiye'deki kadar olmasa da burada da ölü fiyat teklif verenler oluyor maalesef. Ben en rahat satışlarımı Hollandalılara yaptım. Onun dışında mesela bir telefon satışında adam kapıya kadar geldi fakat anlaştığımız fiyat üzerinden tekrar bir pazarlık yapmaya çalıştı. Tavsiyem Hollandacanız yoksa İngilizce bilmeyenlerle ticaret falan yapmayın burada. Onun dışında mümkünse her şeyi öncelikle elden satın. Ben bir ürünü güvenli ticaret sistemiyle kargoya vererek gönderdim. Meğer ürün kargoda kırılmış. Standart kargoda sigorta olmadığı için sıkıntı oldu. Sigortalı gönderiler de bayağı pahalı oluyor. Buna dikkat edin. Güvenli ticaret sistemini seçerek satış yaparsanız karşı taraf ödemeyi yapıyor ama para karşı taraf onay verene kadar Mark Plus üzerinde kalıyor. Onay verilince para sizin hesabınıza yaklaşık bir iş günü içinde aktarılıyor. Hal & Hal. Arkadaşlar Hollanda'da süpermarketlerde içki satışı var ama sadece %15'e kadar alkollü ürünlere izin veriliyor. Geri kalanı alkollü içkiler satan özel mağazalarda satılıyor. Genelde Albert Heijn'ların yanında bulunan Hal & Hal da bunlardan en bilineni. Bu sene alkol satan bu mağazalara yeni kısıtlamalar geldi. Örneğin en fazla %25 indirim yapılabilecek. Bunu da not olarak geçeyim. Fiyat karşılaştırma için Twickers, Google Shopping ya da Bestlist gibi siteleri kullanabilirsiniz. Google Shopping dediğim ürün ismini yazıyorsunuz ve arama sonuçlarında yukarıdaki sekmelerden Shopping'i seçiyorsunuz. Açıkçası Akakçe.com kalitesinde altyapısı olan bir fiyat karşılaştırma sitesini ben burada bulamadım. Bu videoyu çok uzatmamak ve konudan uzaklaşmamak için yemek sipariş siteleri, GSM operatörleri, ev ve araba satış siteleri gibi konulara girmedim. Bunlarla ilgili videoları önümüzdeki günlerde yapmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim genel tavsiyelere. Videonun başında Dicewinkel'dan bahsetmiştim. Dicewinkel nedir? Güvenilirlik, şeffaflık, dürüstlük gibi standartları sağlayan ve minimum 14 gün cayma hakkı sunan siteler buraya kayıt olabiliyor. Dicewinkel aynı zamanda herhangi bir anlaşmazlık durumunda da bir aracı oluyor. Bu şu açıdan önemli. Mesela ben bir mutfak dolabı almıştım bir siteden. 4-5 ay sonra dağılmaya başladı. Araya korona girdi. Üretici firma Fransa'da dediler ki o benim hiç sorunum değil. Benim muhatabım satıcı. Onlardan cevap bekliyoruz dediler ve beni aylarca oyaladılar. Ayrıca kurulum hatası nedeniyle dolabın o hale geldiğini iddia ettiler. Başka bir yere danıştım ama kayda değer bir çözüm bulamadım. Belki site Dicewinkel'a kayıtlı olsaydı daha etkin bir arabuluculuk hizmeti alabilirdim diye düşünüyorum. Dicewinkel.org adresinden buraya kayıtlı e-ticaret sitelerinin listesini görebilirsiniz. Arkadaşlar kargo kutularını ilk ay ya da en azından birkaç hafta saklayın. Bazen heyecanla kutuyu parçalayıp açtığım oluyor fakat daha sonra iade etmeye karar veriyorum ve gönderecek kutu bulamıyorum. Ürünün kendi kutusunu da dikkatli açın. Geri gönderme ihtimaline karşı özellikle elektronik bir ürünse jelatiniyle falan kullanın ki rahat rahat geri gönderebilirsiniz. Bir şey almanız lazım ama paranız az ve maaş gününü beklemek istemiyor musunuz? Sonradan ödeme ile maaş gününden 1-2 hafta önce almak mantıklı oluyor. Sonradan ödeme dediğim aslında Klarna ve Afterpay gibi ödeme yöntemleri. Önce ürün geliyor, sonra 2 hafta içinde ödemeyi yapıyorsunuz. İstisna olarak Bol.com bu işi kendi sistemi üzerinden yapıyor. Aklınızda olsun, günü geldiğinde sadece Hollanda banka kartlarıyla ödemeye izin veriyorlar. Klarna'da genelde son ödeme gününü 1-2 hafta erteleme seçeneği de olabiliyor. Genelde ücretsiz, bazen de ücretli oluyor. Galiba bunun bir limiti var. Mobil uygulamasını kullanırsanız ödeme zamanlarını daha rahat takip edersiniz çünkü 2 gün kala bildirim geliyor. Sitenin Trusted Shops ve benzeri tarafsız yorum sitelerinde ve Google üzerindeki müşteri yorumlarını mutlaka kontrol edin. Hollanda'da kredi kartına taksit yok ama özellikle pahalı ürün satan bazı siteler kredi şirketleri üzerinden ortalama 5.000 euroya kadarki siparişlerde taksitlendirme yapabiliyor. Bu şirketlerden en bilineni SprayPay. Belli bir faiz oranını ben veririm derseniz birkaç seneye kadar taksitle ödeme yapabiliyorsunuz. Genelde bir form dolduruyorsunuz, bu yeterli oluyor ve işlem anında onaylanıyor. Ne kadar kira ya da mortgage ödüyorsunuz, başka borçlarınız var mı gibi sorular soruluyor. Banka hesabınız eşinizle ortak bir hesapsa onun da bilgileri ve onay isteniyor. Ülke genelindeki tüm borçlarınız kredi kayıt bürosu tarafından takip ediliyor. Bu yüzden bu taksitle ödemelerinizi zamanınızda ödeyin arkadaşlar. Birkaç hatırlatmadan sonra 2-3 ay ödeme yapmazsanız BKR'ye bildirim gönderiliyor. Aman dikkat, bu tarz bir eksi kayıt sadece sonraki taksitli satın alımlarınızı değil, mortgage başvurunuzu bile olumsuz etkileyebilir. İade şartlarını kontrol edin. Özellikle fiziksel mağazası olan yerler bu konuda daha esnek oluyor. Genelde de keyfi iadelerde kargo ücretini kendiniz karşılamanız gerekiyor.
En ucuz fiyatı bulun ama siteye güvenmediyseniz aradaki fiyat farkına razı olup yine de Amazon ya da MediaMarkt gibi bilinen ve iade konusunda esnek olan bir siteden alın. Premium olmayan ucuz ürünleri AliExpress'ten alın. Birçok satıcı AliExpress'te zaten satılan ürünleri kat kat yüksek fiyatlarla Bol.com ya da Amazon gibi siteler üzerinden satıyor. Çok aceleniz yoksa 2-3 hafta sabredin ve bu ürünleri AliExpress'ten satın alın. Hatta son zamanlarda 10 gün içinde birçok ürün elimde olmaya başladı. 22 euro altı zaten gümrük sıkıntısı yok. Fakat daha pahalı ürünlerde de satıcılar zaten uyanıklık yapıyor, düşük fiyat beyan ediyor ve size gümrükte sorun yaşatmıyorlar. Hatta robot süpürge gibi bazı pahalı ürünlerde hiç gümrük sıkıntısı yaşamadan Avrupa içindeki depolardan gönderim yapan satıcılar bulmak da mümkün. Fakat 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan ve korona mevzularından dolayı şimdilik 6 aylığına ertelenen yeni bir yasa duydum. Avrupa ülkeleri için 22 euro altında da ithalat vergisi ve KDV ödenmesini gerektiren bu yasa olur da yürürlüğe girerse 2 euroluk bir ürün bile size 15-16 eurolara gelecek. Çünkü ithalat vergisi birçok Avrupa ülkesinde sabit 12 euro. Olursa benim için felaket olur çünkü AliExpress'ten özgürce sipariş vermek bayağı bağımlılık yapmıştı. PayPal hesabı açın. Banka hesabınız ve varsa kredi kartınızı da buraya tanımlayın. Eğer güvenemediğiniz bir site varsa PayPal olası bir anlaşmazlık durumunda ekstra bir güvence sağlayabilir. Faiz eklenerek taksit yaptıran sitelerden bahsetmiştim. Bir de peşin fiyatına 3 taksitle ödeme yapabileceğiniz siteler var. Bunları Pay in 3 Enel sitesinde bulabilirsiniz. İlk taksidi ürünü sipariş verdiğiniz anda ödemeniz gerekiyor. Bu ödeme yöntemini kullanan Kiteshop vardı. Ben bir laptop aldım, sonra koskoca firma battı. Desteklenen sitelere göz attığımda bilindik bir online mağaza açıkçası göremedim ama siz yine de bir bakın isterseniz. Cashback XL'e kayıt olun ve Chrome eklentisini tarayıcınızda mutlaka kurun. Anlaşmalı sitelerden alışverişlerinizde belli oranlarda para iadesi alıyorsunuz bu siteden. Bunu kullanırken tarayıcınızda reklam engelleyiciyi geçici olarak kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bazen reklam engelleyicilerden dolayı alışverişi o site üzerinden yapmadığınız anlaşılıyor ve para iadesi de alamıyorsunuz. Biriken para iadelerini banka hesabınıza istediğiniz zaman aktarabiliyorsunuz. Üstelik herhangi bir alt limit de yok. Ben toplamda 180 euro para iadesi almışım ki bazı siparişlerde bunu kullanmayı unutmama rağmen. Enel.pepper.com'daki fırsatları takip edin. Topluluk tabanlı bir kampanya paylaşım sitesi bu. Biri sıcak bir fırsat buluyor ve buradan paylaşıyor. Anlık beğenilere göre ana sayfadaki sıralama değişiyor. Güzel tarafı şu, almak istediğiniz bir ürün varsa ilgili kelime için hatırlatıcı kuruyorsunuz. O kelimenin geçtiği bir kampanya paylaşıldığında size bildirim geliyor. E-mail olarak ya da mobil uygulamasını indirdiyseniz mobil uygulama üzerinden. Consumentenbond.nl yani Tüketici Derneği birçok uzun kullanım ömürlü ürünü bağımsız olarak inceleyip puanlıyor bu adamlar. Test sonuçlarını da görmek için ücretli abonelik yapmışlar. Oh ne ala, 5 euro ve 9 euroluk paketler var. Tabii ki buna her ay para vermeye değmez ama ben kombi araştırdığım zaman bir hafta ücretsiz deneyip test sonuçlarını gördüm. Forum bölümü de var. Hollandacanız varsa merak ettiğiniz ürünlerle ilgili diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Tüketici Hakları Mahkemesi var. Bir başvuru yapıyorsunuz ve kısmen hızlı sonuçta alıyorsunuz. Hollanda'da aslında birebir böyle bir şey yok. Belli bir tutardan aşağı ürünler için hatta hiç çabalamaya değmiyor bile. Yapabileceğiniz en iyi şey alışverişlerinizde yaşadığınız sorunlarla ilgili bir hukuk sigortası yaptırmak. Bunlarda da genelde belli limitlerin üstündeki alışverişler için yardımcı oluyorlar. Fakat danışmanlık genelde ücretsiz oluyor. Ayrıca Consuvisor.nl sitesinden de satıcılarla ya da teknik servisle ilgili yaşadığınız sorunlarla ilgili ücretsiz bilgi alabilirsiniz. İngiltere'den sipariş ettiğiniz ürünlerde Brexit'ten dolayı artık tıpkı Avrupa dışı ülkelerden olduğu gibi vergi ödemek zorundasınız. Avrupa dışından sipariş verirken gümrükte ne kadar vergi ödemeniz gerekiyor? Bununla ilgili Hollanda Vergi Kurumu'nun ilgili sayfa linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Amazon bu vergiyi sizden siparişi verirken alıyor mesela ve sizi uğraştırmıyor fakat başka sitelerde durum çok farklı olabiliyor. Türkiye'den alışveriş yaparken de durum aynı. En çok kitapyurdu.com gibi sitelerden kitap siparişi verildiğini görüyorum. Hatta ben de vermiştim. Ancak bu siteler gümrükte çıkan vergileri dahil etmiyor ve kargonuzu teslim alırken bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Kitapyurdu.com'dan geçen sene verdiğim sipariş 300 liraydı. 152 lirada kargo ücreti ödememe rağmen kargom gelmeden birkaç gün önce bir e-mail aldım ve 20,5 euro ek ücret ödemem gerektiğini anladım. Bunun büyük bir kısmını aracılık hizmeti adı altında kargo firması alıyor. Kısacası Avrupa dışından bir ülkeden siparişi vermeden bu detayları öğrenirseniz çok iyi olur. Philips'in kendi çalışanlarına verdiği bir indirim kartı var. Bazen başka firma çalışanlarına da verilebiliyor bu. Eindhoven'daki MyShop mağazasından bu kartla alışveriş yapabildiğiniz gibi
Üyelere özel bir web sitesi de var. Philips ürünlerini buradan indirimli alabiliyorsunuz. Web sitesinde ürün stokları bayağı kısıtlı oluyor fakat her hafta yeni ürünler ve kampanyalarla siteyi güncelliyorlar. İndirim oranlarını biraz abartılı gösteriyorlar, yani market fiyatını biraz yüksek gösteriyorlar fakat sonuç olarak piyasanın çok altında Philips ürünlerini buradan satın alabiliyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bir Philips MyShop aboneliği olan arkadaş bulmanız gerekiyor, benim yaptığım gibi. Arkadaşlar, bu videodaki bilgileri beğendiyseniz ve Hollanda hakkında daha fazla faydalı video izlemek isterseniz kanalıma abone olup bana destek olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Siz de kendi tecrübelerinizi ve eklemek istediğiniz şeyleri yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.